Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi kare motiften tavuk anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Tavuk anahtarlık desenindeki kare motiflerin sıra sayısını artırarak daha büyük tavuklar elde edebilir. Sıra sayısını küçülterek tavuğun ebatını da küçültebilirsiniz arkadaşlar. Ve yapacağımız anahtarlıkların ön yüzden görünümü bu şekilde. Arka yüzden görünümü de yine bu şekilde. Gayet görmüş olduğunuz gibi şık ve kullanışlı oldu. Sevdiklerinize hediye fikirleri olarak da değerlendirebilirsiniz. Ve anahtarlıkların yapılışında Himalaya Himagurumi marka koton ipler kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2.20 milimetre ile anahtarlıkları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden anahtarlıkların yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına kare motifleri yaparak başlayacağız arkadaşlar. Onun için ilk öncelikle sihirli halka yapalım. 4 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan, 1 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan, 1 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan ve aralarında bir zincir olacak şekilde halkanın içerisine toplam 12 tane ikili trabzan yapacağız. Şu an zincir ile birlikte 1, 2, 3, 4 tanesini yaptık. Kalanları da tamamlayalım. Toplam 12 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra bir zincir yapalım ve ilk yapmış olduğumuz 3. zincirin içerisine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ikinci renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz herhangi bir zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisinden ilmek yükselterek yarım trabzan yapalım. Ve aynı boşluğun içerisinden tekrar ilmek yükselterek tığda bekleyen 3 ilmeğin hepsini birlikte kapatalım. 2 zincir, sonraki boşluğa geçelim ve önce 3 kez yarım trabzan yapalım. Tığda bekleyen 4 tane ilmeğin hepsini birlikte kapatalım. 2 zincir, sonraki boşluğa ve diğer tüm bir zincir boşluklarına aynı işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman yan yana toplam 12 tane grup yapmış olduk. 2 zincir, ilk yapmış olduğumuz grubun tepesine kaydırma yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek 3. renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz gruplar arasındaki herhangi bir 2 zincir boşluğundan ipi sabitleyelim ve 4 zincir yapalım. Bu aynı nokta içerisine birinci köşeyi oluşturacağız. 2 tane üçlü trabzan yapalım. İki zincir, aynı boşluğun içerisine 3 tane daha üçlü trabzan yapalım. Ve şimdi yan yana 2 tane boşluğun içerisine 3'er tane ikili trabzan yapacağız.
Sonraki boşluğun içerisine ikinci köşeyi yapmak için 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yapalım. Yan yana 2 zincir boşluğunun içerisine üçer tane ikili trabzan, sonraki zincir boşluğuna diğer iki köşede yaptığımız işlemleri tekrar ederek üçüncü köşeye oluşturalım ve yan yana iki tane zincir boşluklarına iki trabzandan sonra bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı boşluğun içerisine sık iğne, sonraki iki trabzanın tepesine yan yana 2 sık iğne, köşe zincir boşluğuna 3 sık iğne ve sonraki köşeye gelene kadar alttaki tüm trabzanların tepesine yan yana sık iğne yapalım. Köşeye 3 sık iğne. Sonraki köşeye gelene kadar alttaki tüm trabzanların tepesine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğneleri yaptım ve son bir trabzan kaldı. Onun da tepesine sık iğne yapalım. Burada ipi keserek gizli birleştirme yapalım. Ve bu ipi de arka taraftan çok sıkmadan ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Evet, birinci kare motifi bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek bir tane daha kare motif örmemiz gerekiyor. Bir tanesi tavuğun ön yüzü, diğeri ise tavuğun arka yüzü. Ve ikinci kare motifte de sıranın sonuna geldiğim zaman son trabzanın tepesine sık iğne yapalım. Ve yapmış olduğumuz İlk ilmekten yine gizli birleştirme yapacağız. Fakat burada bir miktar ip bırakalım. Hem tavuğu dikmek için hem de anahtarlık klipsini monte etmek için. Evet. Bu şekilde gizli V işlemini de yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi bu kare 2 motifin iç yüzleri birbirine bakacak vaziyette dikme işlemini yapacağız. Ve karşılıklı ilmeklerin özellikle denk gelmesine dikkat edelim. Bakın burada trabzan ile karşı taraftaki trabzanın da mutlaka eşit olması gerekiyor. Şimdi köşeye gelene kadar dikme işlemini yapmaya devam edelim.
Köşeye geldiğimiz zaman farklı hiçbir işlem yapmayacağız arkadaşlar. Tüm karşılıklı kenarlar birbirine bakacak vaziyette. Birinci kenarı ve ikinci kenarı, yani buradaki çapraz köşeye gelene kadar dikme işlemine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın birinci kenar, ikinci kenar ve üçüncü kenardan da yarım dikiş yaptım. Şu anda 1,5 kenar açıkta kalmış oldu. Yani bu şekilde. Ve bunu da yaparken şu şekilde ikiye katlayacağız. Tekrar bir daha göstermek istiyorum. İlk dikmeye başlamış olduğumuz kenar bize bakacak vaziyetteyken bu şekilde birleştireceğiz ve alt noktayı dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Evet, sadece uçta açık olan nokta kaldı. Öncelikle elyafı bu noktadan dolduralım. Ve iğneyi orta noktaya getirerek buradaki açık olan alanı dikeceğiz. Evet, şu an tavuk görünümünü kazandırdık arkadaşlar. Şimdi sarı ve kırmızı renk ile tavuğun ağız ve ibik bölümlerini yapacağız. Şimdi kırmızı renk ile önce bir düğüm yapalım. Ve şu şekilde köşede bulunan ikinci trabzanın üst noktasına gelecek şekilde ipi buradan sabitleyelim. İki zincir. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. 2 zincir. Aynı boşluğun içerisine kayma dikişi yapalım. Sonraki sık iğnenin tepesine tekrar kayma dikişi. 2 zincir. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 2 zincir ve kayma dikişi yapalım. Sonraki sık iğnenin tepesine tekrar kayma dikişi ve bu iki deseni tekrar edelim arkadaşlar. Toplam 4 tane aynı desenden oluşturmuş olacağız. Son deseni de yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim ve sarı renk ile ağız kısmını yapalım. Kırmızı renk ile en sonki kayma dikişi yapmış olduğumuz sık iğneden sonraki gelen sık iğne boşluğundan ipi sabitleyelim. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Bir zincir, önde görünen 2 ilmeğin içerisinden kayma dikişi yapalım. 2 zincir,
Ve aynı boşluğun içerisine kayma dikişi yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim. Ve şimdi tekrar kırmızı renk ile devam edeceğiz. Sarı renk ile en son yapmış olduğumuz kayma dikişinden sonra gelen sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyelim. 2 zincir. Sonraki sık iğnenin tepesine 2 tane ikili trabzan yapalım. Önce yarım trabzan şeklinde, daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. 2 zincir. Sonraki sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi burada keselim. Evet, yapmış olduğumuz bu iplerin hepsini de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemlerini yapalım. Evet arkadaşlar, tüm ipleri de arka taraftan bu şekilde gizledim ve burada dikme işlemini yapmış olduğumuz turuncu renk ile tekrar iğneye taktım ve üst noktadan uygun olan bir yerden anahtarlık klipsini takabilirsiniz. Evet, anahtarlık klipsini de taktıktan sonra burada köşede bulunan boşluğun içerisine amigurumi oynar göz ya da siyah inci dikebilirsiniz arkadaşlar. Tavuk anahtarlığın tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.